Öğrenmeyi tek duyudan daha çok duyuya hitap eder hale getireceğiz. İşte şimdi ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Hocam ilk yolculuğumuz nereye? Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. İşte bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Bütün çabamız gerçeğe yaklaşmak içindir. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. Taşların üzerinde ne kadar hayvan figürü var. Yalnızca hayvan figürü de değil, birçok simge de saklı. Henüz tarım bile yapılmıyorken nasıl böyle bir yapı inşa edilmiş olabilir ki? Ancak belirli bir hiyerarşi ve iş bölümüyle gerçekleştirilebilir. Müthiş bir toplumsal işbirliği ve beraber çalışma kabiliyeti. Göbektepe bir gözlem evi veya takvim yapma aracı da olabilir. Göbekli Tepe'deki dikili taşlar tanrıları, ruhları ya da şamanları somutlaştıran semboller olabilir. Arkadaşlar, Göbekli Tepe bir ilk, bunu biliyoruz. Ancak Göbekli Tepe'yi tam olarak anlayabilmek ve buradaki buluntuları anlamlandırabilmek için dünyadaki benzer örneklere de bakmamız gerekir. Karşılaştıramıyorsanız karıştırıyorsunuz. Anadolu'da ve dünyada başka örnekler de var yani. Evet, doğru tahmin. Göbeklitepe'nin bulunduğu bu bölge T-formlu taşlar açısından oldukça zengin. Buraya sadece 15 kilometre uzaklıkta olan Yeni Mahalle, diğer adıyla Balıklıgöl Höyü, 30 kilometre uzaklıkta olan Hamzantepe, 60 kilometre uzaklıkta olan Nevaiçori ve Karahantepe ve yine bu Şanlıurfa'nın tek tek dağları üzerinde bulunan Harbesuva, Sefertepe ve Kurttepesi en bariz örnekleri diyebiliriz. Vay be, oldukça fazla örnek varmış. Evet, hepsi de erken Neolitik dönem ve sonrasına ait. Hatta az önce bahsettiğim Karahantepe'de çalışmalar yeni başladı. Şanlıurfa T-formlu taşlar açısından adeta bir cennetmiş. Göbektepe'den de mi eski yapılar var? Aslında Gusüröyük gibi bir örneğimiz var ama oldukça kafa karıştırıcı. Karbon 14 tarihlendirme metoduna göre Gusüröyük'ün Göbeklitepe'den daha eski tarihli olduğu düşünülüyor. Araştırmalar hala devam ediyor. Bu neden önemli? Her şeyden önce Göbeklitepe'nin dünyanın en eski tapınağı olduğu varsayımını çürütüyor. Tabii buranın bir tapınak olduğunu kabul edersek. Başka? Bilimsel yöntemlerle düşünen birçok tarihçinin Göbeklitepe'nin öyle durup dururken mucizevi bir şekilde ortaya çıkmayacağı şeklindeki yorumunu doğrulamış oluruz. Göbeklitepe daha basit örnekler üzerinde deneme yanılma yoluyla elde edilen tecrübenin uzun yıllarda birikmesinin bir sonucu. Buradan hareketle Göbekli Tepe, erken Neolitik dönem Anadolu insanının olgunluk dönemi eseri diyebilir miyiz? Ve de insani birikimlerin işbirliğinin erken dönem şaheserlerinden. Yani evet, gayet akla yatkın. Peki Göbekli Tepe'den sonra yapılan benzer örnekler için ne diyebiliriz? İnsan topluluklarının sınırlı hareket olanaklarına sahip olduğu erken dönemlerde bile iletişimde ve etkileşimde olduklarının canlı bir kanıtı olabilir. Ve kültürel mimari devamlılığı. Evet, insanın doğayı duvarlarla sınırlandırması olarak tarif edebileceğimiz mimari yapı aynı zamanda kültürün en önemli taşıyıcılarındandır. Mesela Avrupa'da gotik mimari ile zirveye çıkan çapraz tonoz yapısının kökenlerini biz romanın ilk dönemlerinde buluyoruz. Şöyle bir örnek de verilebilir. Mesela kubbenin kullanımı medeniyetler değişse de farklılaşsa da kültürel etkileşimden dolayı devamlılık arz ediyor. Örneğin İslam, Fars, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde bunun örneklerini görmek bol bol mümkün. Peki dünyada Göbekli Tepe benzeri başka yapılar var mı? Bugünkü bilgilerimize göre Göbekli Tepe bir ilk, en azından boyutlara bakımından. Bunu üçüncü kez söylüyorsunuz. İngiltere'de dünya ünlü Stonehenge var. Fakat 7000 senede arada fark var.
7000. Ah Stonehenge. Bir zamanlar neredeyse bütün dünyanın gözü sendeydi. Yani evet ama şimdi artık gözler Anadolu'da. Desenize Göbekli Tepe'den sonra Stonehenge'in pabucu da mı atıldı? Arkeolojik anlamda öyle. Göbekli Tepe'ye ziyaretçi akınıyla gördüklerime dayanarak söylüyorum ki turizm açısından da öyle. Şimdi sıkı durun, size sıcak bir bilgiden bahsedeceğim. Stonehenge'i ilk inşa edenlerin Anadolu'dan geldiği ortaya konulmuş. Nasıl? Antik DNA verilerine dayalı yapılan bilimsel bir araştırmayla. İnanılmaz. Neden inanılmaz? Göç etmek için vizenin olmadığı dönemlerdeyiz. Ama Anadolu'dan gitmişler. Heyecanlandım. Bu bilginin kaynağı ne? Dünyaca ünlü Nature Ecology and Evolution dergisinde yapılan bir bilimsel araştırma ile araştırmayı yapan da Selina Brace ve 27 kişiden oluşan bir ekip. Dünyada araştırmalar artık böyle yapılıyor. Çok büyük ekiplerle ve son derece ileri tekniklerle. Yalnız ben Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan geldiği ifadesine takıldım. Göbektepeler olabilir mi? Makalede Göbektepe'den bahsedilmiyor. Ancak bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim bu makaleye haber yapan birçok popüler bilim sitesi böyle bir bağlantı kurmuş durumda. Batı Anadolu'da Göbekli Tepe benzeri hiçbir mimari yapı bulunmuyor. Böyle bir devamlılık yokken buradan göç eden insanlar nasıl Avrupa'da yaşadıktan 2000 yıl sonra İngiltere'ye gelince Göbekli Tepe'yi hatırlıyor ve Stonehenge'i inşa ediyorlar. Nasıl hatırladıklarını bilmiyoruz. Hatırladılar mı onu da bilmiyoruz. Burada yapılan iş sadece ortaklıklara ve benzerliklere bakmaktır. Genetik verilere dayanarak Stonehenge'i yapanların Anadolu'dan gelmiş olabileceğini söyleyenler Selina Brace ve arkadaşlar. Dahası bu çalışmayı kaynak gösteren söz konusu popüler kaynaklar Avrupa'daki megalitik yapı geleneğinin yine Anadolu kültürüyle gelmiş olabileceğini söylüyor. Mevcut verilere dayalı olarak akıl yürütmede bilimsel metodolojinin bir parçasıdır. Boşluklar da akıl yürütmeyle doldurulur. Ancak tabii burada ideal olan boşlukların yeni araştırmalar yoluyla elde edilecek verilerle doldurulması. Şimdilerde büyük veri diye sık kullanılan bir kavram var. Buna göre veri kraldır. Eğer Selina Brace ve arkadaşlarının araştırması Göbekli Tepe civarında bulunduğu söylenen kemiklerden toplanacak DNA verileriyle genişletilirse inanıyorum ki Göbekli Tepe hakkında yapılan spekülasyonların birçoğuna son verecektir. Genetik verilerin ispatlayacağı bir mimari devamlılık söz konusuysa tabii ki. Tekrar ediyorum. Genetik verilerde böyle bir bilgi olmadığı halde Stonehenge'i yapanların Anadolu'dan gelmiş olabileceğini söyleyenler Selina Brace ve arkadaşları. Mimari eserlerin göç yollarındaki devamlılığına örnek olarak verebileceğimiz bir eser var aslında. İspanya'nın Minorca adasında bulunan Talati de Talt. Ancak şöyle bir sorun var. Brace ve arkadaşlarının makalesinde yanlış hatırlamıyorsam önce İspanya'ya ardından İngiltere'ye gidiyorlar. Ama Talati de Talt en erken MÖ 2000'e tarihlendiriliyor. Benzer yaşam koşulları benzer ihtiyaçları doğurur. Bu da insanların birbirinden bağımsız olarak benzer eserler vermelerini beraberinde getirebilir. Stonehenge'i Göbekli Tepelilerin soyundan gelenler yaptıysa sadece mimari alanda değil işlevsel bakımdan da bir benzerlik olmalı. Ve biz Stonehenge hakkında ne biliyoruz? Yani Stonehenge'in işlevi nedir? Stonehenge Göbekli Tepe'den çok daha önce keşfedildiği için hakkında daha fazla teori üretilmiş. Ben bir yerde UFO'ların iniş yeri olduğunu bile okumuştum. Son buluntular gösteriyor ki Stonehenge aynı zamanda büyük çaplı ziyafetlerin verildiği bir yer. Pek çok hayvan ve hayvansal gıda kalıntısına rastlanmış. Yalnız benim aklım az önce bahsettiğin İspanya'daki şu kanıtlara takıldı. Talati de Talt tıpkı Göbekli Tepe gibi ortada dikili halde T biçimli iki büyük taş ve çevresinde halka olarak dizili daha ufak taşlardan oluşuyor. En eski kalıntıların M.Ö. 2000'lere kadar uzandığını söylemişti. Evet, en eski 2000 ama Roma dönemine kadar da çeşitli değişiklikler yapılmış. Yani Göbektepe'den 8000, Stonehenge'den de 1000 yıl sonra. Evet. Hayal edebiliyor musunuz? Binlerce yıl arayla Akdeniz'in iki ayrı ucunda çok benzer iki yapı inşa ediliyor. Peki ya işlevleri? Talati de Talt'ın işlevi nedir? Bence Göbekli Tepe, Stonehenge ve Talati de Talt arasındaki mimari benzerliğe bakarak işlevlerinin de benzer olduğunu gayet tabii düşünebiliriz. Özetliyorum arkadaşlar. Göbekli Tepe'den çıkan bir kol erken Neolitik dönemde iklimin ılımanlaşmasıyla birlikte batıya doğru göç ederek Stonehenge ve Talati de Talt gibi yapıları inşa etmiş olabilirler. Ayrıca başka bir kol da doğuya doğru göç ederek orada 12 hayvanlı Türk takvimini geliştirmiş. Tabii bunu anlayabilmek için de Orta Asya'dan DNA veriler lazım.